İdeal kilo aslında her birimiz için farklıdır. Çünkü yaşa göre, cinsiyete göre, aileye göre, sağlık durumunuza göre ve hatta psikolojinize göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla birimiz için doğru olan kilo ve boy başkası için doğru olmayabilir. Hatta mesela 20 yaşındaki kilomuz ideal olabilir ama o kilo 50 yaşında ideal olmayacaktır. Dolayısıyla durumuna göre değişiklik gösterir. Bana sorarsanız ideal kilo nedir? İdeal kilo kişinin kendini psikolojik olarak rahat ve huzurlu hissettiği ve sağlık parametrelerinin bozulmadığı beden ağırlığıdır. Ama bu anlamda bizim tabii kullandığımız bir takım parametreler var. Çünkü kilonun artması bazı sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor ya. İşte obezite beraberinde işte hipertansiyon geliyor, diyabet geliyor, bununla ilişkili kalp damar hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Ve böylece riski arttırdığını biliyoruz. İdeal kilodan uzaklaşmaya başladığımız zaman. Tabii şunu da söylemek lazım. Mesela vücut ağırlığı çok fazla olan, kilolu olan herkes de hasta olmuyor. Bu videoda anlatacağım şeyler sadece riskin arttığını gösteren durumlar. Şimdi bu kriterler kabaca 4 tane diyebilirsiniz. Bunlardan birincisi vücut kitle ağırlığı. Vücut kitle ağırlığını nasıl hesaplıyoruz? Hemen herkes eline alsın şöyle hesap makinelerini, cep telefonlarından da yapabiliriz. Mesela ben kendim üzerinden anlatayım. Ben 78 kiloyum. Kilonuzu 2 kere boyunuza böleceksiniz. Eminim zaten bunu pek çok kişi biliyor. İşte ben 78 bölü 1.78 dedim. Yani kilom boyuma böldüm, sonra boya tekrar böldüm. İşte 24.61 çıktı benimki. Şimdi peki bunu nasıl değerlendirmem lazım? Yani ben ideal kiloda mıyım? Obez miyim? Değil miyim? Yoksa zayıf mıyım? Şimdi burada şöyle değerlendirme yapıyoruz. Eğer bu çıkan oran 18,5'un altındaysa bu durumda sizin ideal kilonuzun altında olduğunu söyleyebiliriz. 18 ile 18,5 ile 25 arasındaki değerler normal vücut kitle endeksini gösteriyor. Yani ben 24.60'tım. Normal gibi görünüyor. Ama bakın yani bu nedir? Üst değere yakın. Demek ki ben esasında biraz dikkatli olmam lazım. Çünkü vücut kitle endeksim biraz böyle üst sınıra aşırı kilolu duruma gelmeye yakın. 25 ile 30 arası ise o zaman overweight ya da aşırı kilolu diyoruz bu gruba. 30'un üzerindeyse o zaman obeziteden bahsediyoruz. İşte aşırı kilolu olduktan sonra ve obez gruba girdikten sonra diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları riskini arttırmış oluyorsunuz. Ama tabii vücut kitle endeksini hesaplarken orada çok klasik örneklerden bir tanesi şu. Arnold Schwarzenegger. Yani benim dönemimde olduğu için onu ben biliyorum. Şimdi bu dönemde kimler var derseniz mesela Superman oynayan Henry Cavill var. Chris Hemsworth var. Şimdi bu adamlar mesela hepsi vücut çalışmışlar, kas kütlelerini arttırmışlar. Dolayısıyla vücut kitleri tartıya çıktığı zaman beden ağırlığı çok yüksek bunların. Baktığın zaman vücut kitle endeksi bu insanların çok yüksek çıkacaktır. Bu sağlık açısından risklerini arttırdığı anlamına gelmiyor tabii ki. Dolayısıyla bu anlamda vücut kitle endeksini değerlendirirken bu gözle de bakmak lazım. Bu parametrenin böyle bir dezavantajı olduğunu da söylemek gerekiyor. Dolayısıyla birkaç parametreyle beraber değerlendirmek gerekiyor. Bunlardan bir diğeri de bel çevresini ölçmek, kalça çevresini ölçmek ve bunları birbirine oranlamak, yani bel kalça oranı. Şimdi bel kalça oranını nasıl ölçüyoruz? Burada yapmanız gereken şey önce bir mezura almak elinize. Mezurayı aldınız. Önce bel çevremizi nasıl ölçeceğiz ondan bahsedelim. Şimdi şurada hemen her iki tarafta kaburgalarımızın en alt kısmını bir kalemle işaretleyebilirsiniz. Ben bunu mavi olarak oraya gösterdim. Sonra kalça, daha doğrusu leğen kemiklerinizin en üst bölgesine bir işaret koyun ve bunları tam ortasında bir çizgiyle belirleyin. Bunu o çizginin üzerine mezurayla ölçün ve bel çevrenizi bu şekilde tespit edin. Şimdi bunu şöyle de yapabilirsiniz. Genellikle en ince olan kısmı olarak da düşünebilirsiniz burayı. Bunu ölçüyorsunuz, bakıyorsunuz. İşte benim mesela gömlekli halde 90 civarında çıktı. Demin videoyu çekmeden önce çekmiştim. 88'de. Bunu tespit ettik şimdi.
Bu neden? Çünkü karın içi yağlanmanın en önemli göstergelerinden bir tanesi. Yani karın içi organlarınızda yağlanma varsa haliyle bel çevreniz artacaktır. Ama tabii ki bu tek başına yeterli olmuyor. Neden? Çünkü yani vücut tipiniz buna uygun olmayabilir, bu ölçüme uygun olmayabilir. Armut tipi, elma tipi biliyorsunuz iki tip vücut tipi var veya eski hatırlayın bir video yapmıştık vücut tipine göre zayıflama videosu. Farklı değerlendirmeler yapabilirsiniz. Dolayısıyla burada daha güvenilir olan metot bir de kalça oranına bakmak. Kalçanın çevresine de bakıyorsunuz ve bunları birbirine oranlıyorsunuz. Gene aynı şekilde hesap makinesini elinize aldınız. Bel çevrenizi kalça çevrenizi bölüyorsunuz. Mesela şöyle yapalım. Diyelim ki işte bel çevrem 88 bölü kalçamda 90'dı diyelim. Benim kaç çıktı? 0,97 çıkıyor oranım. Şimdi bunu nasıl yorumlamak lazım? Erkeklerde ve kadınlarda oran tabii ki birbirinden farklı oluyor. Çünkü erkek anatomisi ve kadın anatomisi birbirinden farklı. Mesela doğum yapmış bir kadının kalça oranı haliyle daha yüksek olacaktır. Özür dilerim, daha geniş olacaktır. Şimdi burada mesela erkekleri ve kadınların normalini nasıl hesaplıyoruz? Diyoruz ki düşük riskli, orta riskli veya yüksek riskli olarak tanımlıyoruz sağlık açısından. Şimdi eğer 0,9'un altındaysa bu oran erkeklerde düşük riskli kabul ediliyor. Kadınlarda da 0,8'in altında olması gerekiyor. Bel bölü kalça oranı. Eğer erkeklerde bu oran 0,9 ile 1 arasındaysa buna orta risk diyoruz ki benim 0,97 çıktı, böyle görünüyor. Kadınlarda da 0,8 ile 0,9 arasında olursa o zaman orta riskli diyoruz sağlık açısından. Bir de ne var? Yüksek risk grubu var. Eğer erkeklerde bu oran bel kalça oranı 1'in üzerine çıkıyorsa, kadınlarda da 0,9'un üzerine çıkıyorsa o zaman kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker açısından yüksek riskli olduğunu söylüyoruz. Bu da parametrelerden bir diğeri. Şimdi bir oran daha var. Bugün çok fazla matematik çalıştık hep beraber. Bir oran daha var. O da bel boy oranı. Bel boy oranında da gene bel çevrenizi ölçtünüz ve sonrasında bunu boyunuza böldünüz. Gene aldık hesap makinelerimizi elimize. Ne var burada? Şimdi bel 88'di. Boyum 1,78'di. 88 bölü 1,78. Şimdi deniyor ki burada ideal olan 0,5'in altında olması bu oranın. Bu mesela daha katı bir oran gibi görünüyor. Bunu becermek biraz daha zor gibi. Mesela 2014'te yapılmış bir çalışma var. Diyor ki eğer senin bu oranın 0,52'nin üzerindeyse, 0,52 veya bunun üzerindeyse o zaman ciddi anlamda kalp hastalığı riskini arttırabilirsin. Biraz daha kilonu ver çünkü boyunu uzatamazsın. Bu oranlarda değiştirebileceğin şeyler neler? İşte bel çevreni küçültebilirsin. Boyunu haliyle uzatamazsın. Bu oranı düşürmek için yapabileceğin şey kilo vermek. Dolayısıyla burada da böyle bir parametrenin olduğunu bilmek lazım. Siz de ölçün bakalım. Sizinki kaç çıkacak? Hatta bence yorumlara yazın bakalım. Genel olarak bir görelim bizim izleyici kitlemizin oranları nasıl? Kilo, boy, bel kalça oranı, bel boy oranı kaç çıkacak? Hadi görelim bakalım sizleri. Şimdi bir önemli parametre daha var. O da tabii vücuttaki yağ kitlesinin ne kadar olduğunu bilmek. Bu noktada tabii vücuttaki yağ oranını bilmek hakikaten çok kıymetli. Çünkü hatırlayın vücut kitle endeksindeki yanılgılardan bahsetmiştik. Bu biraz daha bize vücuttaki yağ oranlarının ne kadar olduğunu gösteriyor. Vücuttaki yağ oranları arttıkça da siz ideal kilonuzdan uzaklaşıyorsunuz anlamına geliyor. Kabul edilebilir değerlerden bahsedelim. Erkekler için %18 ile 24 arasında olmalı. Kadınlarda da %25 ile 31 arasında olmalı vücuttaki yağ oranı. Obezite değerleri neler? Eğer erkekte %25'in üzerine çıkıyorsa, kadınlarda da %30'un üzerine, 32'nin üzerine çıkıyorsa o zaman obeziteden bahsediyoruz. Bu da tabii ki ideal kilonuzdan uzaklaştığını ve beraberinde de kalp hastalıkları ve diğer hastalıkların riskini getirdiğini gösteriyor. Bunu tabii evde maalesef ölçemezsiniz. Bunun için biliyorsunuz özel tartılar var. Dolayısıyla burada yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi belki bir diyetisyen arkadaşlar görüşmek. Hem ideal kilonuzu onunla ayrıntılı konuşabilirsiniz hem de bu ölçümleri yapabilirsiniz.
bu işle uğraşan hekim arkadaşlarım var. Onlarla bir araya gelip ideal kilonuzu hem tartışabilir hem de işte mesela bir biyoelektrik empedans analiziyle vücuttaki yağ oranınızı, kas oranınızı, ne kadar olduğunu bunları öğrenebilir ve ona göre bir tedbir alabilirsiniz. Bizim tabii kilo verin ve ideal kilonuzu koruyun dememizin altında yatan neden de aslında sağlığınızı kaybetmenizi önlemeye çalışmak. Evet, hepinize bu dakikaya kadar benimle kaldıysanız çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.